Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaplumbağa anahtarlık yapacağız. Gül taşıyan. Üzerinde gül süslemeleri var bu şekilde. Gerekli malzemelerim Alize Cotton Gold ten rengi kullandım. Ama elinizde olan böyle krem tonu, gövdesine ve ayaklarına gidebilecek tonda, arka tabanına gidebilecek tonda bir ip kullanabilirsiniz. Renkli bir ipe ihtiyacım var. Kırmızı, sarı, pembe olur gül yapabileceğiniz renkli bir ipe ihtiyacımız var. Yeşil bir ipe küçük ihtiyacımız var ve anahtarlık ucuyla 3 milim ya da 6 milim de olur göze ihtiyacımız var. Çok az da içerisini doldurmak için elyaf'a ihtiyacımız var. Tığ numaramız da 3 olacak. Hep birlikte yapımına başlayalım. Başıyla başlıyoruz. Ten rengi ipimi aldım. Daire şeklinde kıvırdım. Dairenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Sihirli halka yapacağız. Parmağıma doladığım ipi de dairenin içerisine çekip bir tane sık iğne yapıp sihirli halkamı oluşturdum. Şimdi sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Küçük ipimi çektim. Ortayı kapattım. İlk yapmış olduğum sık iğneye batarak kaydırmayla birinci sıramı oluşturdum. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Bir işaret ipi şöyle ya da ayraç araya koymak için şöyle işaret ipimi koydum. İkinci sıraya geçiyorum. Bütün sık iğnelerin hepsine çift batıyorum. Yani aynı boşluğa 2 kere batıyorum. 6 tane sık iğnenin her birine çift batarak ikinci sıranın sonunda 12 tane sık iğne sayım olacak. En sonuncuya da batıyorum çift. İkinci sıramı bitirdim. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. İşaret ipimizi yine araya koyduk. Bu sefer bir sık iğne şuraya batacağım. Bir sık iğne, bir tane çift yapacağım. Bir saniye ben şöyle tekrar sayalım. Bir sık iğne, bir çift. Tekrar bir sık iğne, bir çift. 6 kere bir sık iğne, bir çift, bir sık iğne, bir çift. Bu şekilde gidiyoruz sıra sonuna kadar. 18 adet sık iğne sayımız olacak 3. sıramızın sonunda. 4. sıramıza geçiyoruz. 4. sıramızda hiçbir eksiltme artırmamız yok. 18 tane sık iğneyi örüyoruz. Aynı şekilde 4'ten 6. sıramda dahil 4, 5 ve 6 yani 3 sıra hiçbir eksiltme arttırma yapmayın. Düz bir şekilde örün. 7. sırada yapacağımız işlemi hep birlikte geçelim. 7. sıraya geçmeden şu gözleri vidalayalım. Gözlerimizin yeri 1, 2, 3, 4 ve 5. sık iğne arasına olacak. Şurayı 1 sayıyoruz bakın. 1, 2, 3, 4 ile 5 arası vidalayacağız. En küçük gözlerden kullanırsanız daha güzel oluyor. Yani en miniklerinden. Şimdi arada da 3 sık iğnemiz olacak. Bakın birinciyi taktım. 1, 2, 3 sık iğne atlayıp ikinciyi takıyorum. Bu şekilde vidalıyoruz. Bir de bir ayrıntı göstereceğim şimdi. Böyle küçük parçalarda, anahtarlıklarda bu vidaların arkası maalesef böyle çok uzun yapıyorlar. Uzun. Kısalarını bulamıyorum ben. Bunu taktıktan sonra çakmakla şu siyah yerini ipe değdirmeden şöyle çakmağın ucunu siyah yere doğru tutun. Şöyle eritin orayı. Şöyle eritin. Şöyle bayağı bir. Sonra çakmağı şöyle bastırın oraya doğru. Biraz soğumasını bekleyin. Çekin. Şu şekilde. Bu hem şey yapıyor. Doldurduğunuz zaman içerisi çıkıntılar olmuyor ördüğünüz başta. Daha düzgün duruyor. Şunu da yapalım. Böyle eğer yanma olursa şöyle yapın. Tekrardan çakmağı tutun.
Şöyle. Evet, hemen şimdi yine çakmağımı şöyle batırdım. Bastırdım. Soğudu biraz. Çektim. Biraz daha bile yapabilirsiniz içeri doğru. İçerisini doldurunca şu kabartılar gidiyor. Şimdi küçük bir parça olduğu için ille vidanın arka kısmı da gözüküyor. Şimdi 7. sıramıza geçiyoruz. Bir tane sık iğne ile başlıyorum. 7. sıramızda bir tane eksiltme. İkisini alıp üçünü bir arada topluyorduk eksiltmede. Tekrar göstereyim bilmeyenlere. Yine bir sık iğne. Eksiltme şu şekilde bakın. İlk sık iğneyi aldım. 2 tane var tığımda. Yandaki sık iğneyi de aldım. 3 oldu. Üçünü bir arada topladım. Şöyle sıkılaştırdım. Bir sık iğne bir eksit. Bir sık iğne bir eksit. Sıra sonuna kadar kalan sık iğne sayımız 12 olacak. 7. sıramızın sonunda. 8. ve son sıramızdayız. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Eksiltme arttırmamız yok. 12 tane sık iğneyi düz bir şekilde 8. sıramızda örüyoruz. İşaret ipimin olduğu yere kadar, yani 12 tane sık iğnemi düz bir şekilde örüp elyaflarımızı hazırlayalım. Bir şey daha söyleyeceğim. Bakın bu da önemli bir ayrıntı. Benim bu kullandığım ipin markasıyla bunu kullandığım ipin markası farklı. Bakın eğer ipiniz ince ise biraz küçülüyor baş. Bu Alize Cotton Gold'du. Bu da yine Amigurimi'nin bir iplerinden. Himalaya'ydı sanırım. Evet, ben gene bakarım, atarım açıklamalara. Daha küçük oldu. Yani bu kullandığımız ipe göre büyüklüğü, küçüklüğü farklı oluyor. Onu da söyleyeyim. Hani eğer sipariş alacaksanız hepsini bir iple örün. Daha hepsi bir orantıda olsun. Ben şimdi size göstermek için elimde olan iplerle bugün yaptım. Onu daha önce örmüştüm. O Alize Cotton Gold daha böyle iri, güzel duruyor. Kalmamış elimde. Gazzal'da, evet. Bu ipin markası Gazzal arkadaşlar. Şimdi şuradan baktım. Bu ipimi Gazzal'la yapmışım. Daha ince bir ip. İçerisini iyice doldurduktan sonra şöyle elimizde şekil vereceğiz tabii ki sonra. Şöyle şu vida kısımlarını yukarı doğru kaydırıp öyle doldurtturun ki gözler daha güzel olsun. Şimdi bakın. Buradaki ayrıntı da önemli. Şimdi içerisini doldurdum. Bunu ben şu şekilde ikiye katlayıp birleştireceğim. Ama isterseniz ipiniz küçükse bir sıra daha örebilirsiniz, onu da söyleyeyim. Yani 9. sırada 12 sık iğne örebilirsiniz. Şimdi ben bunu yapacağım ama gözlerimin orantılı önde olması gerekiyor. Oraya denk getirerek şöyle buralardan tığla birleştireceğim. Onun için şöyle düzeltiyorum. Zaten eğer benim yöntemimle gittiyseniz, gözleri taktığınız yer için bilemiyorum sizin. Mesela diyelim ki burada kaldı tığınız, göz burada. Şuraya kadar bir yürütün 2-3 sık iğne. Yani eğer kalmadıysa da 2-3 sık iğne eksiltin, yani sökün. Bu şu şekilde orantılı olup bunu birleştireceksiniz. Burayı, yani şu ipiniz bu uçta olmalı. Değilse de buraya getirin ipinizi. Buradaysa örün. Eğer daha ilerideyse şuraya kadar sökün. Yani ipiniz şurada olsun. Tığımı geçirdim. Dediğim gibi ip kenarda. Şöyle ikiye katladım. Terse doğru çevirdim. İkiye katladım. İğne yardımıyla da dikebilirsiniz tığla zorlanırsanız. Bakın bir bu kanattan, bir katladığımda karşı taraftan gelen yerden sık iğne ile birleştiriyorum. Elyaflarımı içerisine sokarak. Yine bakın bir sıradaki sık iğne, karşıdaki sıradaki sık iğne. Zaten oturduğu zaman direkt tığınız oraya girecektir. Bakın karşılıklı birleştiriyorum. 5 sık iğne oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirelim. Evet. Kaplumbağanın tepe kısmını yapıyoruz. Kabuğunu. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1
2, 3, 4, 5, 6. Küçük ipi çekiyorum. Kapattım sıramı. İlk sık iğneye, ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesine batıyorum. Birleştiriyorum. Bir tane işaretleyici yine temin edelim yanımızda. Şurayı bir daha. İşaretleyici ipimi araya koyuyorum. Gövdenin ikinci sırasında bu üst kabuğun her yapmış olduğum 6 tane sık iğnenin batarak çift yapıyorum. Yani her sık iğneye aynı boşluğa 2 kere batıyorum. Birinciye çift battım. İkinciye çift batıyorum. Üçüncüye çift batıyorum. Bu şekilde 6 tane sık iğnemin hepsine çift batarak 12 sayısını elde edeceğim. İkinci sıramın sonunda. Bir, iki, üç, dört. Şöyle sayalım. 2, 3, 4, 5 yaptık. En sonuncu sık iğnemize de batalım. 12 sayısını elde edelim. İşaret ipini araya koyuyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sıramda bir sık iğne ile başlıyorum. Yanına bir çift. Bir sık iğne, bir çift. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir çift şeklinde gidelim. Sıra sonunda toplamda 18 adet sık iğne sayımız olmalı. Dördüncü sıramızdayız. İşaret ipimizi yine araya koyduk. Dördüncü sıramızda bir, iki sık iğne, bir çift. Çiftlerin üstüne geliyor yine çiftlerimiz. V şeklinde olur çift yaptığımız yerler, bakın. Üstlerine gelsin. Yine iki sık iğne, bir, iki, bir çift. 6 kere bu işlemi tekrarlayalım. Sıra sonunda 24 adet de sık iğne sayınız olsun. 2 sık iğne bir çift, 2 sık iğne bir çift şeklinde sıra sonu işaret ipimin olduğu yere kadar devam edelim. 5. sıramızdayız. İşaret ipimizi çıkarttık. 3 sık iğne bir çift yapacağım. 3 sık iğne ile başlıyorum. 1, 2, 3 sık iğne bir çift. Yine 6 kere bu işlemi tekrarlayalım. 3 sık iğne bir çift, 3 sık iğne bir çift şeklinde. Sıra sonunda 30 adet de sık iğne sayımız olsun 5. sıramızın sonunda. 6. sıramızdayız. 6 ve 7. sıramızda hiçbir eksiltme artırma olmadan sadece 30 sık iğne örüyoruz. Şimdi 6. sıramızdayız. 30 tane sık iğnemi, yani sırasıyla her sık iğneye birer kere batarak örüyorum. 7. sıramı da o şekilde. 6 ve 7. sıram hiçbir eksiltme arttırma yok. 2 sıra düz örüyoruz yani 5. sıradan sonra. Şimdi burası 6. sıram. 7. sıramı da bu şekilde örüyorum. 30 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 30 tane 2 sıra düz ördük. Hiçbir eksiltme arttırma olmadan. 8. sıramız da 30 sık iğne ama farklı bir şey yapacağız. Şimdi normalde bizim sık iğnemize şu şekilde batıyoruz ya. Bakın bunun bir ön lob deriz buna. Ön kanat. Ön, bir de arka lob denir. Şurası. Şimdi ben şu öndeki kısımlara batacağım. Şu öne alıyorum. Bakın tuttuğunuzda arkaya değil, öndeki yerlere batarak 30 sık iğne yapıyorum. Şuralara. Biri arkada kaldı. Bakın buna batıyorum. 30 tane yine sık iğnemi yapıyorum. Ön loblara batarak. Çevirdiğiniz zaman arkada bir çizgi oluşmalı. Bakın şöyle. Şöyle bir çizgi oluşmalı. Buraya alt tabanı yapacağız çünkü. Hem de güzel bir görüntü oluyor. Ön loblardan 30 adet sık iğnemizi sıra sonuna kadar yapalım. Şu şekilde bir görüntü oluştuysa doğru yapıyorsunuz demektir. Arkaya değil, ön kanatlara batıyoruz. 30 tane ön loblardan yaptım. Şimdi ipimi şöyle, çok kısa değil, biraz uzun bıraktım. İşaret ipimizi çıkaralım. Buranın düzgün olması için ipi şöyle bir çektirin. Sıradaki sık iğneye batıyorum, hemen dibindekine. İpimi içeri doğru alıyorum. Çektiriyorum.
Burasının düzgün olması adına bunu yapın. Daha sonra şöyle içeriden iplerden herhangi bir kanadını alarak bunu iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. İğneye geçirip hani ipinizi biraz uzun bırakıp isterseniz böyle tığla içeriye doğru aldım. Aradan geçirip düğümümü de attım. Bu şekilde bırakmam yeterli çünkü içeride kalacak. Dolduracağız. Burası üst kabuğu. Üst kabuğumuz bitti. Şimdi alt tabanına geçelim. Şimdi ten rengi veya işte krem tonu güzel gidiyor. Başına ve gövdesine, ayaklarına. Hangini kullanacaksanız o ipinizi alıyorsunuz. İpimizi bir sabitliyoruz. Bu arka kabuk, üst kabuğumuzda şöyle çevirdiğimizde ön lobda yapmıştık. Son sıraları ön lobtan şöyle çizgiler oluşması gerekiyor demiştim size. O çizgilerden herhangi birinden ipimizi geçireceğiz şimdi. Siz şu bitişten de yapabilirsiniz. Bitiş kısmından. Bakın geçirdim. Buraya bir sık iğne ilkine yaptım. Şöyle göstereyim. Yine bakın şu şekilde bunları batarak 30 tane sık iğne yapıyorum. Yalnız bir hata yaptık. Hemen göstereyim. Tekrar sabitleyelim. Orayı atladım. Buradaki püf nokta da şu. Şu şekilde tutun kabuğu. Burası yüzü ya. Bu şekilde geçirin. Yani demin benim tuttuğum yanlış oldu. Bu şekilde. Çizgileri atlamadan bakın şu oluşmuş çizgileriniz şurada. Bunlara batıyorsunuz. Yani buraya değil. Bakın hemen bu çizgilere batıyoruz. ...30 tane olması gerekiyor. 30 tane sık iğne yapıyoruz. İçinde kalıyor. Şöyle tutun. Bu çizgilere sırasıyla sık iğnelerinizi yapın. Burayı karıştırmayın. Çünkü bakın şu içte kalan şu çizgilere batın. Şöyle ters de çevirebilirsiniz. O ön lob yaptığım yerin arkada kalan kısımları bunlar. Bu şekilde bir görüntü olacak. Yani şunlara buraya batmayın. Bu çizgilere batın. 30 tane sık iğne yapalım sıra sonuna kadar. Görüntü de bu olacak arkadaşlar yaptığınızda. Ona göre kafanız karışmasın. O çizgilerle 30 sık iğnemizi yapalım. 30 tane sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna geldim. İlk sık iğneme batarak ilk başta yapmış olduğum sık iğneye batarak kaydırma yaptım. Burayı birleştirdim. Yine şimdi işaret ipini koyuyorum. Bakın burası üstte kalıyor. Ben çalışmamı bu şekilde tutuyorum. Kabuk aşağı doğru bakıyor. Şimdi ne yapıyorum burada? 2 sık iğne, 1 exit yapacağım. İlkine battım. 1 2 sık iğne, 1 exit. Tekrar 1 2 sık iğne, 1 exit. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne 1 exit, 2 sık iğne 1 exit şeklinde devam edelim. Sonda 2 sık iğnemiz kalıyor. Onu da düz bir şekilde örüyoruz. 23 tane sık iğnemiz oluyor. Alt tabanda ikinci sırada. Yani sonda 2 tane sık iğnem kaldı. 2 sık iğne 1 exit'ten sonra onu da düz bir şekilde ördüm. Şimdi tabanda 3. sıramda 1 sık iğne ile başlıyorum. 1 exiltiyorum. Çok sayılara takılmanıza gerek yok bu sırada. En başta 30 tane sık iğneyi yapın. 2 sık iğne 1 exit sıra sonuna kadar yapın. 1 sık iğne 1 exit de bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bu alt tabanda çok önemli değil. 1 sık iğne 1 exit yapıyoruz. Burada hata yaptım. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde devam edelim. 1 sık iğne 1 exit, 1 sık iğne 1 exit şeklinde. Yine sonda bir sık iğnem kaldı. Onu da ördüm. Bu şekilde ipimi biraz çekip içerisine tepeleme dolduruyorum. Yani sıkıca hiçbir boşluk kalmayacak şekilde dolduralım. Şimdi üzerinde bunun gül motiflerimiz var. Onları işleyeceğiz. Güllerimiz var. İstediğiniz gibi boncuklarla da süsleyebilirsiniz. Benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Tamamen
Sizin zevkinize kalmış. İçerisini iyice dolduralım ve kapamayı yapalım en son. Şöyle makas veya tığ yardımıyla ittirebilirsiniz boncuklarınızı. Şöyle dibine doğru, şu kısma doğru her yerini iyice dolduralım. Şimdi son sıramızdayız. 4. sıramızı sayalım. Burayı tabanda. Şu ipi çıkartıyorum artık. Eksiltiyorum. Hatta ne yapın? Hani ben sayı çok bu sırada önemli değil dedim ya, yani önemli değil dediğim zaten 1-2 fark ederse eder. Hani yanlış hata da yapsanız çok uçuk bir fark olmaz. Yine işaret ipinizi koyun. Bu işaret ipinizin olduğu yere kadar hep eksilteceğiz sırasıyla. Bakın birinci eksiltmem. Batıyorum, ipi alıyorum. Yandaki sık iğneye batıyorum, ipi alıyorum. 3 ilmeğimi toplayıp şöyle sıkılaştırıyorum. Bu çok önemli. Eksiltmelerinizde en son özellikle kısımlarda içi doluyken ürününüzün eksiltmeyi yaptınız ya, hep şöyle bir sıkın ipinizi. O boşluk olmasın oralarda. Sırasıyla ipimi de sıkarak bütün sık iğneleri şu işaret ipimin olduğu yere kadar eksiltelim. Evet, içerisini yine doldurmanız gerekiyorsa doldurun. Sonuna kadar eksiltmemi yaptım. Şöyle ipimi çektim. Şimdi bakın. Bu ipim şöyle tutun. Sıradaki sık iğne burada. Hemen o sık iğneye şöyle bakın bu şekilde tığımı battım. İpi içinden geçiriyorum. Sıradaki sık iğne, onu da geçiriyorum. Bunları sırasıyla ipimi geçirerek, zaten ilk yaptığımız yer burası belli bakın. İster işaretleyin orayı. Yine sıradaki bu. Bütün sık iğnelere ipimi şöyle dolayarak içeriden geçiriyorum. Bakın geldik başa. Şimdi bu ipi çekebildiğim kadar sıkıca çekiyorum. Kopmasın, dikkat edin. Bakın hiçbir boşluk kalmadı. Şimdi ipim burada. İpimin hemen bir yanından şöyle oraya doğru çıkın. İpinizi şöyle içeri geçirip bu şu şekilde bu dairenin içinden de bu ipi geçirdiğinizde düğümünüz oluşacak. İleriden tığımı, bakın hep gizlemeniz, böyle ileriden tığınızı batırın. İpin dibine çıkın. İpinizi içeri gizleyin. Elyaflarınızda çıkma olabilir bu işlemi yaparken. İçeri doğru iğneyle boncuk elyaflarınızı gizleyebilirsiniz. Alt tabanımız ve üst kabuğumuz birleşti. Bu aşama bitti. Bu şekilde. Şimdi şu bacak yapımına geçelim. Daha sonra zaten süsleme aşamamız kalıyor. Yine başı yaptığınız ipi, yani şu alt tabanı ve başı yaptığınız ipi alıyorum. Ana rengimiz diyelim. Yine sihirli halkayı yaptım. İşaret ipimizi de koyalım. Sihirli halkaya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Küçük ipimi çektim, kapadım. İlk yapmış olduğum sık iğnenin tepesine batıp kaydırma yapıyorum. Birinci sıramı oluşturdum. Bu ipimizi biraz uzun tutmuşum, şunu keselim. Şimdi işaret ipimizi alalım. Araya koyalım. İkinci sırada bütün sık iğneleri çift batıyoruz. Birinciye çift battım. İkinci sık iğneme çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her sık iğneye çift batıyorum. Sıra sonunda 12 adet sık iğne sayım olacak. 6 kere bu işlemi tekrarlayın. 2, 3, 4, 5. Burası 5. Ve en son sık iğneme de batıyorum. Bu birleştirme kısmı biraz şöyle zorlayabilir. O yüzden oraya biraz derin batın. Şimdi işaret ipimi çıkarttım. 3. sırama geçiyorum. Bir sık iğne ile başlıyorum. Yanına bir çift. Yani aynı yere 2 kere. Bir sık iğne, bir çift, bir sık iğne, bir çift, sıra sonuna kadar. 18 adet de sık iğne sayımız olacak 3. sıranın sonunda.
Bir sık iğne, bir çift yaptık. Şimdi bu kadar. Ne yapacağız? İşaret ipimizi çıkaracağız. Şimdi bakın şu iğnenizi şöyle bir çıkartın. Şu aradaki ipi de içeri gizleyerek şu küçük ipi ikiye katlıyorum. Ama katladığım yer şu çıkarttığım ipin yanda kalsın. Şu şekilde katlıyoruz. Bakın. Daha sonra bakın bir yanındaki sık iğneye battım bu katladığım yerin. Bunun şöyle göstereyim. Bakın bunun hemen yanındakine batıyorum. Şöyle karşıya denk geliyor zaten. Bu birinci sık iğnem, birleştirdim. Bir buna, bir yandaki sıradaki karşıdaki sık iğneye batıyorum. 2. Bir buna, bir karşıdaki sıradaki. Bu şekilde ikiye katlayıp birleştiriyorum. 3 4. Bir buna batıyorum, bir karşıya. 5 6 8 tane oluyor sık iğnem. 7. Bakın şimdi burası da en sonu ya. Buna battım. Hemen bakın şöyle diğerinin şu şekilde çıkarttım. Buna da bir sık iğne yaptım. Şöyle elimizde bir düzeltelim. İpimi biraz uzun bıraktım. 4 adet yapacağız. Yani 4 tane bacağımız olacak. Bakın bir tane çalışmam vardı şurada başka. 1, 2, 3, 4 tane bacağımız olacak. Birini uzun bırakabilirsiniz ipini dikmek için. Bırakmayacaksanız gizleme yöntemi de şu şekilde. Yine herhangi bir ileriden tığımı geçirip ipin dibine doğru çıkartın. İpinizi çekin ve burayı tabii ki şöyle iyice düzeltin. Yine şöyle yanından ipin çıktım. Düğüm yapıyorum. Yine ileriden tığımı sokup ipin dibine çıkartıp ipi çekip gizleyeceğim. İğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Tığda zorlanırsanız iğneyle de geçirebilirsiniz içeriden. Bacaklarımız da bitti. 4 tane yapıyoruz bu bacaklardan. Şöyle söyleyeyim. Eğer hani bu şekilde ikiye katlayıp sizi tığ yardımıyla birleştirmek zor gelirse yapan arkadaşlar için iğneyle de böyle dikebilirsiniz. Yani iğneyle de burayı birleştirebilirsiniz. Çok büyük sıkıntı olmaz. Ama böyle daha şık duruyor. 4 tane de bacak yapalım. Daha sonra kalan ayrıntılarla devam edelim. Öncelikle bir başı dikelim. Aldık gövdemizi. Şurada bir ilk başlangıç aşamamız var. Orayı arkaya getiriyorum ben ama çok önemli değil. Herhangi bir yerden şöyle bakın oturtturdum. Arkasını çevirdim. İğneleyebilirsiniz burayı. Ve bakın bir şu hemen en uçta mavinin yani yaptığım gövde renginin ilk başlangıç var ya bu tabanın. Oraya battım. Şöyle bir çektim. Bakın şu kısma. Şuraya dikeceğim. Daha sonra sıradaki sık iğne ve gövdenin denk gelen yerine. İğneniz büyük olursa benim gibi çıktığınız yerden geri dönebilirsiniz. Bakın yine sıradaki sık iğne. Yine şöyle bir yerden çıkıyorum. Böyle iğneyle daha rahat çalışıyorum ben. Çıktığınız yerin dibinden gene sıradaki sık iğneye gelin. Özellikle şu uçlara yani en sondaki yerlere şöyle birkaç kere dikin buraları. Yani burayı bir tur daha dönebilirsiniz daha sağlam olması için. Bakın şu uca bir daha bir batıyorum. Diğer ucu da bir daha batıyorum. Şöyle iyice sağlamlaştırıyorum. İsterseniz bir tur buraya da gidin. Sonra şöyle bir elimle bakın. Böyle bu baş düşer. Yani bu olmaz. O yüzden şöyle yapıp tam ortasından bir çıkın. Mavi yerin dibinden çıktım gövdenin.
Ben burayı aslında burayı da şöyle oturtturup şuradan dikebilirsiniz. Ama ben öyle yapmıyorum. Bakın şimdi. Hemen şu çıktığım yerden son sık iğneye şöyle batın. Şöyle şurayı ayrıntılı göstereyim. Ortadayım ama. Başın tam ortasından şöyle bir çıkın. Daha sonra en dibe, şu mavinin en dibine battım. Arkadan çıkarttım ipimi. Ve şöyle sıkıca çektim. Yani burayı tutturmuş oldum. Bunu birkaç yere de yapabilirsiniz. Şöyle iyice çekin. Bir daha o baş oynamaz. Sıkıca da bir düğüm yapmanız gerekiyor buraya. Dibe doğru ki o ipinizde sarkmalar olmasın. Daha sonra boşluktan çıkartarak ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde başta düşme de olmaz. Dediğim yöntemi yaparsanız. Ama isterseniz şuraları da ipiniz gözükmeden dikebilirsiniz. Şimdi bacakların yapımına geçelim. Şimdi bacakları şu 6 sık iğne ile başladığım yerler arkada kalacak. Hepsinde. Arkaya bakacak. Önce şöyle iğne ile bir yerlerini belirleyelim. Tuttuğunuz zaman şuraya gelecek. Yani hepsini orantılı şekilde ben bir iğneleyeyim, daha sonrası anlatacağım. Şöyle iğnelerle tutturuyorum. Hep şöyle kontrollü. Yani eğer bunu nereye yaptıysam bunu da karşısına denk gelecek şekilde şu sık iğne aralığına dikkat ederek buraya bir iğneleyelim. Kaymalar olursa yine düzeltin. Bakın bu diğer iki tanesini de aralıkları şu kadar kalacak şekilde ayarlayarak bunu da iğneliyorum. İpinin bir tanesini uzun bıraktım dikmek için. Yine biterse ipiniz takıp yine iğnenize devam edebilirsiniz. Evet. Yine böyle dikkat ederek iğneleri monte ettim. Bakın görüntü bu olacak. Şöyle göstereyim. 6 sık iğne yaptığımız yerler arkaya baktı hepsinde. Şimdi hangisinde bırakmıştım? İpimizi geçirelim. Evet. Şimdi oturtturdum. Bakın şu mavi kısımla çakışması lazım. Yani dikeceğim alan şuraya çakışması lazım ki çok oynama olmasın bacaklarda. İğnemi hiç çıkartmıyorum. Bakın en uca oturtturduğumda gövdeye gelen yere şöyle bir önce ipimle dikiyorum. Bu arada hep kontrol edin. Yani kayma varsa şöyle kontrollü çalışın. Bakın çıktığım yerden tekrar girersem ipim gözükmez. Yine şöyle çıktım bacaktan. Bir tane göstereceğim. Kalanını zaten kolaylıkla yapacaksınız. Şimdi bakın tam şurayı oturtturmam gerekiyor benim. Mavi kısmın olduğu yere. Çıkıyorum oradan iğnemle. Şöyle bacağa battım ve gövdeye de battım. Çıktım yine bir yerden. Yine bakın tam şuradan çıkacağım. Oturtturuyorum böyle elimle. Gövdenin de denk gelen yerine hem bacağın denk gelen yerine hem gövdeyi de batıyorum. Buraya dikiyorum. Şimdi şurayı dikmiş oldum. Bakın şurayı. Ve şu iki yanı da tutturduk mu bacak düzgün olacaktır. Şimdi göstereceğim ben gene yerini. Artık iğnemi çıkarabilirim. Bakın hemen bir yandaki sık iğneye doğru gittim.
karşıya çıktım. Gövdeye de batırdım. Şimdi şu kısmı da dikiyorum. Hemen bir yanındaki sık iğneye battım. Daha sonra dikeceğim diğer bacağa doğru iğnenizi çıkarın. Yani ben ne yaptım? Şuradan başladım. Bakın. Şuradan başladım böyle ve şu kısmı diktim. Diğer bacakları da aynı şekilde. Evet, bacaklarını diktik bu şekilde. Bu gösterdiğim yöntemle buradan ve uçlarından, yani diktiğim alan, o tutturduğumda şu kısım, burası ve burası. Şurayı diktim. Hem daha muntazam olur o şekilde yaparsanız. 4 bacağı da monte ettik. Şimdi üzerindeki gülümüz kaldı. Gülümüzü nasıl yapacağız? Pembe ipimi aldım. Bunu da pembe gül yapalım. Kırmızı, sarı, ne renk isterseniz. Tığıma monte ettim. 25 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 9, 20. Şimdi 25 tane zincir çektim. Bakın dönüyorum, 2 tane sık iğneyi bir tane sık iğneyi atlıyorum, şöyle doladım. Buraya üçünü bir arada toplayıp çakma trabzan yaptım. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Kafesler oluşturuyorum ama çakma trabzanla. Hani biraz minik bir gül olsun istediğim için, hani çok böyle kocaman olmasın. O yüzden çakma trabzanla ikili trabzan yapmıyorum. Yine bir zincir, bir sık iğne atladım. İkinciye battım. Yine çakma trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. 10 tane bunu saymayacağız tabii ki. Şu en baştakini saymadan 10 tane kafesinizin olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar bir zincir, çakma trabzanda kafes yapacağız. 11 tane kafesim oldu. Şimdi 1 2 zincir çektim, döndüm. Bu kafesin içerisine bu çektiğim zinciri de sayarak 4 tane çakma trabzan yapıyorum. Doladım. Kafesin ortasındayım. 3 ilmeği topladım. 3. çakma trabzanım. Doladım. Bu şekilde 4 tane yaptım. 2 zincir. Şimdi bu aynı kafesin içerisine batıp sık iğne. Şimdi yandaki kafese geliyorum. İçerisine bir tane sık iğne batıyorum. Yine 2 zincir. Doladım. Bu çektiğim zinciri bir sayıyorum. 4 tane çakma trabzan. Çektiğim zincirle birlikte. Şimdi 2 tane oldu. 3 4 tane oldu. 2 tane zincir çektim. Aynı kafesin dibine batıp sık iğne yaptım. Yani bağladım. Şimdi bir yandaki kafese geçiyorum. Onun içerisine de bağlıyorum. 2 tane zincir. 4 tane çektiğim zincirle birlikte çakma trabzan. 2, bu 3 oldu pardon. 4. Yani çektiğim zincirle 4 tane oldu. 1 2 zincir, aynı yerin dibine batıyorum. Bağlıyorum. Bir yandaki kafese de aynı şekilde önce bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. 4 tane çakma trabzan, 2 zincir dibine batıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi uygulayacağız. En sonuncuyu da yaptım. Bu şekilde büzüşmesi gerekiyor. Bu sizi endişelendirmesin çünkü gül olacak. Yani görüntü bu olacak. Şimdi en sona da yaptım. En baştaki çekmiş olduğum zincire batarak kaydırmayla kapadım. İpimi uzun bırakıp gül şekli vereceğim. Bu kısa kalan ipimizi de keselim. İğnemizi geçirelim. Evet. Şimdi bakın. Burası yüzü belli zaten tuttuğunuzda. Bakın yüzü böyle. Şu sık iğneleriniz net gözükür. Tersinde böyle durur. Yüzü dışarı bakacak şekilde kıvıracağım. İlk başta bakın burada trabzanları yaptığım kısım altta kaldı. Şimdi şöyle ilk başı biraz ince şöyle kıvırın. Daha böyle ince.
Ve bir kıvırdığınız yerden bir alttaki trabzanlarla en altını şöyle bir iple tutturun. Yine kıvırın. Yine iğne yardımıyla alttan tutturun. Şöyle kıvırıyorum. En başlangıç noktasını biraz böyle ince kıvırdım. Kıvırıp şuraya monte edip gül şeklini vereceğiz. İsterseniz bir kerede de şöyle kıvırıp alttan dikebilirsiniz. Yani alt kısmı tutturacağım. Kıvıralım. Benim sırasıyla böyle dikerseniz daha muntazam oluyor. Hem altı daha düzgün oluyor. Şöyle kıvırarak altlardan o trabzanın en alt yaptık ya, zincir çektik. O zincirlere batıyorum. 25 tane çekmiş olduğum zincirlerin en altına batarak burayı tutturacağım. Böyle bir gül şeklimiz olacak. Ben bir de şöyle yapıyorum. Hani daha böyle gülün anahtarlık olacağı için hep elinizde olacak. Bir de şurayı da dikin. En son kıvırdığınız noktayı burayla birleştiriyorum. O dediğim yöntemi de göstereceğim şimdi. Burayı da birleştirdik. Şimdi bakın, şekli böyle. Ben bunu hani anahtarlık üstünde olacağı için hani elimde bozulmasın diye ara ara elimle mesela şekil veriyorum. Uçlarını böyle iğneyle ara ara tutturarak gene dikiyorum. Ortasına da boncuk diktim şu şekilde. Yani mesela şurası açıldı değil mi? Hemen şuradan şurayı tutturup iğneyle aralardan yürüterek, işte mesela şurayı biraz kıvırmak istiyorum. Şuradan dikiyorum. Güle böyle iğne ip yardımıyla şekil veriyorum. Daha net dursun diye. Şimdi bir de bir yaprağını yapalım. Bu bitti. Yeşil ipimi aldım. Sihirli halka yaptım. Kapatmıyorum. 6 tane önce 2 zincir çekin. Bu zincirle birlikte 6 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çekip bakın şöyle batıyorum. Oraya monteliyorum. Tekrar 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Çekiyorum küçük ipi ve yaprağım oluştu. Bunu da biraz birini kesersiniz isterseniz. Bunu keselim. Birini de uzun bırakıp dikmek için bırakırsınız. Kestim. Ve şu 2 tane ipi düğüm yapıp gizleyeceğim. Yaprağımız da hazır. 2 tane yaprak yapalım. Bu kalan ipleri arkasında bu aralardan geçirerek gizliyorum. Şöyle hemen üst kısmına değil de arka olacak yerine bu ipleri çekin. Hatta kısa bırakmayın, böyle bakın ben biraz kısa bırakmışım. Oraya zor saklıyorum. Hatta şöyle altta kalacak ya, hemen çakmak. Şöyle. Önce şöyle yaprağın ortasına getirdim. İğnemi böyle düzeltiyorum. Diğer yaprağı da alıp yaprakların uçları bakacak şekilde buraya dikeceğim. Ama şöyle yapın. Şöyle biraz yaklaştıralım. Gülü de oturtturup üzerine önce şöyle bir bakın. Yapraklar biraz dışarı çıksın. Görüntü şu olacak. Şu olacak görüntü. Ona göre yerlerini belirleyerek, mesela önce yaprağın birini ben bir tane göstereyim. Şöyle ortasından biraz bir yaprağa battım, bir gövdeye
Bu şekilde dikeceğim. 2 yaprağı diktikten sonra da karşılıklı, bakın gözlerin tam ortasında kaldı. Ona da dikkat edin. Bu 2 yaprağı diktikten sonra ortasına da gülü isterseniz silikonla da yapıştırabilirsiniz ama ben dikmenizi öneririm. Gülü de dikelim. Bu şekilde ortaya gelecek şekilde çalışmamızı bitirelim. Yaprakların uçları gözükecek şekilde dikin. Yaprakları arada kaybolmasın. Gülümüzü diktik. Anahtarlık ucumuzu dikiyoruz şimdi. Paraşüt ip ya da kopmayan bir iple ta ortadan batırıp en arkadaki 2 bacağın arasından çıktım. Çekiyorum ki arada kaybolmazsa tabii ki ucunu şöyle kesin. Birer tane şöyle boncuk varsa elinizde boncuk geçiriyorum ben. Daha güzel oluyor. 2 tane yapalım. Direkt anahtarlık ucunu da dikebilirsiniz. Anahtarlık ucunun en sondaki zincire baktım. Dibinden sıkı bir düğüm yapıyorum. İyice yaptıktan sonra 2 boncuğun içinden yine iğnemi geçirip orta kısma çıktım. İleriye bir yere de çıkabilirsiniz. Şöyle çektim. Buraya da sıkı bir düğüm yapıp ipimizi gizleyeceğiz. Daha sonra düğüm yaptığım yerin ilerisinden ipimi çıkartıyorum. Anahtarlık ucumu da bu şekilde takıyorum. Anahtarlığımız bitti. Kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir kısım olursa seve seve cevaplarım. Bu şekilde renk renk yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.